evin kapısına bir ışık tutsana. Bir şey var orada. Oha, nasıl açacağız lan biz bunu? Diyecek bir şey bulamıyorum oğlum. Lan hiç beklemiyordum böyle bir şey. Oo. Evet. Bu. Evet. Oğlum bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu ne lan? Giriyorum. Gir. İleride doğacak çocuğumuza şu an zarar veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yaptığımız şeye bak abi ya. Bak özellikle şurada çok belli oluyor bak. Evin en üstüne tutmuş. Görüyorsunuz, görünüyor değil mi? Evet evet. Bunları tasın içine süt koyacaktık. Ne olup ne bitiyor onu gözlemleyecektik abi. Aa! Kaç kaç! Lan çık! Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş'la birlikte yağmurlu bir havada gecenin şafağında sizlerle birlikteyiz. Ve yeni bir vakayı araştırmak üzere, anlatmak üzere karşınızdayız. Aynı zamanda Nova Prospect tarihinde bir ilk yapacağız arkadaşlar. Ne diyecek olursanız yanımızda 2 tane tas götürüyoruz ve süt götürüyoruz. Onların içine süt koyacağız. Sütlerin kaybolup olmayacağına bakacağız. Peki nasıl kayboluyor diyecek olursanız gideceğimiz evin hikayesiyle alakalı tam da. Arkadaşlar çocuğu olmayan bir kadın 3 Ramazan boyunca Ramazan'ın her günü tasının içine süt koyuyor ve bekliyor. 3. Ramazan'da ve son gününde kucağında bir bebekle gezmeye başlıyor. Çocuğu olmayan bir kadın. Ama bebeğin suratını bu zamana kadar gören kimse olmamış. Ne kadın gösteriyormuş ne de bakanlar görebiliyormuş. Ama ağlama sesleri duyuluyormuş. Her neyse işte bu tepenin ardındaki ıssız eve Bismillahirrahmanirrahim. Bu tepenin ardındaki ıssız eve, össüz eve gideceğiz. Ve videoyu başından sona kadar izleyin, olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. Başlayalım. Hikaye oldukça ilginç. Çocuğu olmayan bir kadın var. Dediğim gibi ne yaparsa yapsın bu kadının çocuğu olmuyor. Hacılara soruyor, hocalara soruyor, üfürükçüler, hüddamlar gel babam git babam. Birkaç tanesi senin çözümün budur diyor. Çocuğun olana kadar diyor göreceksin ki her Ramazan'da ve her gününde tasın içine, tencerenin içine süt koy veya kuyu aç, kuyuya süt doldur. Yanına da ekmek kırıntıları koy, et parçaları koy gibi tavsiyede bulunuyorlar. Kadının çocuğu oluyor 3. Ramazan'ın son günü. Ve kimse o çocuğu göremiyor. Ama çocuk var abi. Kadın kucağında bir şey taşıyor. Yüzünü gören yok, çocuğun fotoğrafı yok. Kadın sonrasında ölüp gidiyor. Çocuk da ortalıktan kayboluyor. Kadın o kadar zengin ki dönemine göre bütün mal varlığını fakire fukaraya dağıtın diyorlar. Akrabaları da var ve biz tepedeki o ıssız eve gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Saate bakalım. Saatimiz iyi denk düştü lan, ekrana bak. Ekranda da cin bebek tasviri vardı. Öyle bir şey koymuştu. 0339. 0339. En tehlikeli saatlerdeyiz abi. En tehlikeli saatlerdeyiz.
Ve bu kadına da tatlı isim takıyorlar. Süt anne, özsüz anne, toprak anne tarzı. O evin adı da ıssız ev, özsüz ev gibi. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Bir videomuzda geçen baykuş gibi baykuş geçti. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Yeri ve zamanı değil ama bu duyuru yapmak istiyorum. No Prospect olarak bir bilgisayar oyunu çıkartıyoruz. Reflection isminde. Melisa, neredesin? İkinci kata geldim. Seni bulamıyorum. Arkadaşın artık sana yardım edemez. Ve emin ol ki ilk sen olmayacaksın. Geçit nerede? Bu bir korku oyunu. %100 Türkçe seslendirmeli. Türk yapımı bir oyun. Hikayesi Türkçe, her şey Türkçe. Ve son zamanlarda popüler olan bazı oyunlara çok benziyor. Ama çok daha korkunç, çok daha fazla aktivite yapabiliyorsunuz. Çok fazla etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Mesela kapıyı açmak için mouse'la tutup mouse'u böyle sallamak gibi falan. Çok iddialı bir Türk oyunu yapıyoruz. Fragmanı zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten girip Steam'dan istek listenize eklemeyi unutmayın lütfen. Bize büyük bir destek olmuş olursunuz. Devam edelim. Bu arada bu reklam değildi. Bu gerçekten No Prospect'in çıkardığı bir oyun. Girip kontrol edebilirsiniz. Bize dediklerine göre kanka oha direğe bak lan. Gittiğimiz yerde elektrik olmadığı ne kadar belli. Zaten sokak lambası da yok Baksana. ileride. Zifiri karanlık abi. Karşı dağlarda hep sokak lambaları var bak gördüğün gibi ama burada yok. Belki bir sürpriz olur. Arkadaşlar ilk defa bir deney yapacağız. Paranormal bir deney bu. Tasın içine süt koyacağız ve bekleyeceğiz. Süt kayboluyor mu olmuyor mu? Yoğurt mu oluyor? Peynir mi oluyor? Bir etkileşim göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim kendimize bakayım biraz daha ileride. Nereden biliyorsun diyecek olursanız arkadaşlar elektrik direklerini sayarak gidiyoruz. Bu bizim geldiğimiz 3. elektrik direği ve 3.'nün sol sapağından tepeye doğru çıktığımızda, dağa doğru çıktığımızda evle karşılaşacağımızı söylediler bize. Zaten en tepedeymiş. Evet, en tepedeki sessiz tek ev, yalnız ev. Bir sürü takma ismi var oraların. Yalnız ev, tek ev, sessiz ev. Aa, 3. elektrik direği de bu. Ve bir şey yazıyor. Çekme, birinin telefon numarası yazıyor, sıkıntı olmasın. Nereden yapacağız? Kanka, arkadaşlar etrafın ne kadar ıslak, nemli olduğunu görüyorsunuz. Böylece kaygan olduğunda farkındasınızdır. Biz buradan gidiyoruz ve dağa doğru çıkıyoruz. Sonrasında evi bulduğumuzda kayda gireriz. Veya bir şey olursa aniden bir hayvan bir şey görürsek kayda gireriz. Haydi. İyi hadi önden buyur bakalım. Oh, kalbim var ya hala nasıl hızlı hızlı atıyor ya. Çok dik. Belki arkadaşlar belki hayvanla 4-5 kere kaymışızdır yani. Şu ellerimi gerçi temizledim nasıl göstereceğim bilmiyorum da. Şunun dışına falan bakın yani. Hep kirlendi, ot bağladı.
4-5 kere düşmüşüzdür alakasız. Çünkü yağmur şiddeti iyice arttırdığı için de çok kaygan çimler. Her yer çim, her yer. Bastığımız yer kayıyor yani. Ve arkadaşlar sanırım dağın tepesindeki yalnız olan tek eve, süt annenin o lanetli evine gelmiş bulunuyoruz. Buradan net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama bir yapıyla karşılaştım. Zaten şurada ayak izlerimi görüyorsunuz. Çıkıp baktım. Bakalım inşallah odur. Yani ben eve benzettim açıkçası. Hemen kayda girelim dedik o yüzden. Hadi. Buradan çıkmıyoruz ama çünkü daha demin yine kaydım. O yüzden şu yolu tercih etti. Değil mi? Buradan gidelim. Daha düzgün duruyor en azından. Ya zikzaklı şekilde çıkalım hani. Dik çıkınca direkt ayak şey oluyor, kayıyor. Aynen. Çapraz çapraz basmaya çalış. Aynen öyle. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane gerçekten çok ilginç. Çocuğu olmayan bir kadın dediğimiz gibi cinlere süt veriyor abi 3 Ramazan boyunca. Ve sonra birdenbire çocuğu oluyor. Ama çocuğun yüzünü kimse görmemiş, görememiş, göstermemiş. Kadın öldü gitti, çocuk ne oldu bilmiyor. Zaten ilerleyen dakikalardan atacağım. Bakalım. Biz de tasın içine süt koyup eve bıraktığımızda bir azalma olacak mı? Bir evin içine nasıl, hani sağlam mı girebilecek miyiz onu bile bilmiyoruz. Belki boş bir video bile olabilir. Nerede Aha, burada. Dur şöyle geleyim. Buradan mı gidelim, şuradan mı? Ya direkt şuradan geçiş var. Şurası ahır galiba. Evin alt katı ama burası mı ama? Emin miyiz? Bilmiyorum ya, direkt şu ön tarafına bak. Ön tarafını görmedim. Oradan bak. Aha. Oo, Evet. bu. Evet. Burada bir kapı var. Geçek deniyor buna. Patika yolları yapıyorlar. Genelde inekler veya hayvanlar girmesin diye mekana. Buyur o zaman. Süt annenin lanetli evi. Tepedeki yalnız ev, öksüz ev. Her şey deniyor abi buna. Öksüz ev bile deniyor. Yalnız ev. Abi baksana kanka. Bir şey diyeceğim yalnız bak. Heh. Bu tarla yapılı görüyor musun? Buraya bir şeyler dikmişler. Ha, evet. Kim ve neden? Ya belki yakın çevredeki birisi araziyi kullanıyordur hani. Muhtemelen çünkü Tarım yapmak için diyebilirim yani. baksana ağaçlar falan kupkuru birader. Şu an hiç bakımsız. Her yeri sarmaşıklar falan bir şeyler kaplamış. Ve içimden böyle çok kötü oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hikaye bayağı etkileyici bu arada. Cinlere süt. Bismillahirrahmanirrahim. Sence ahıra mı bakalım önce yoksa eve mi girelim? Ya evin kapısına bir ışık tutsana. Bir şey var orada. Oha, Kapat. nasıl açacağız lan biz bunu? Aa kilit de var lan. Hayda. Bir ahıra hemen gel hızlıca bir bakıp hemen o kapıyı açmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlışlıkla süleye dokundum. Salyangoza dokundum yani. Şurada. İğrenç bir Yağmurlu his. ya. Yağmurlu Evet, çıkıyorlar. yağmurla çıkarlar doğru. Oo, bu ne lan? Gir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Burası ahır. Tahtar geldi. Aa! Ne oldu? Odun çıktı lan.
Kanka hayvan olabilir ama bu evde yağmur ya. Kapısı şey ya, kapalı ya. Önünde bir şey var kapı. Oğlum! Baksana ev nereye kurulmuş? Aa, Görüyor musun? taşı kırarak açmışlar burayı. Yani daha önce bir videomuzda da aynı görüntüyle karşılaşmıştık. Bak özellikle şurada çok belli oluyor bak. Evin en üstüne tutmuş. Aynen. Burası ahır zaten. Burada o yüzden hani kaya falan belki heyelan olma ihtimali var, taş yuvarlama ihtimali var. Uçurumdan geldik biliyorsunuz. Bu da onun kanıtlarından birisi zaten. Kaya böyle demek istediğim zaten yukarıda doğru geldik ya. Teller falan var. Ve şimdi süt annenin öksüz evine giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah girebiliriz. Orada asma kilit var ama. Bismillahirrahmanirrahim. Şu lensi bir silsene. Yağmur alması bakalım. Oh! 114 numaralı ev. Oğlum şuraya baksana ne her yer ne kadar ürpertici duruyor ya. Bizim yaptığımız bir iş var ya yemin ediyorum kimse yapmıyor abi YouTube'da ya Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Harbiden tekiz yani şu çektiğimiz çileye bak birader. Kapılar falan şunlar falan zaten zırh gibi abi. Ya zırhtan kastım tabii eskiler ama her yer kapalı. Şu öndeki tahtayı al bakalım ya. Girebilecek miyiz? Ben... Aa! Kapı değil miymiş lan, vay be. Takılı değilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Peki bu ne olacak? Hadi olacak gibi. Bir ses var ama bak. Kıt yok. Kilit dönüyormuş gibi ses var aslında. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Hissettin mi lan? Oğlum Arkadaşlar. Kusura bakmayın Seyit abi etmeyi unuttum. Bir rüzgar esti sanki ya böyle. Savruldum sanki. aynısını ben de hissettim ama bak cam açık, hani belki kapıyı açtık ceyran etkisi falan olabilir. Belki de ama bilmiyorum, benim içinde bir ürperti, yalan yok. şimdi mi kulağımın yerler oldu sanki yani. İnşallah kameraya çıkmıştır. Ben mi gireyim? Gir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dağdaki tek ev, yalnız ev, öksüz ev, süt annenin cinleri beslediği eve geldik. Ya da cin çocuklar olduğunu düşünüyordu. Bu ilerleyen dakikalarda zaten daha iyi değineceğiz. Ev çok eski. İlk gözlemleyime bakılırsa bak şuralarda falan büyük çürükler var. Çöküntüler var. Ahıra inebiliriz yanlış bir adımımızla. Ya az önce ahırdan ben baktım da zaten o orayı tutan ana direk bayağı hani yamulmuş. Evet. Ve çatı sağlam mı? Çatı da hiç güven vermiyor. Aman! Bak düştü bak. Bak az kalsın aşağı gidiyorum birader. Bak şurası bak görüyor musun? Aynen. Bu ne lan burada bir şey var kocaman. Bir çıkıp bakarsın baksana. Tutayım ben Dur seni. kamerayı şey yapayım. Aynen olur. Çatıya da bakalım. Çok merak ettim bunu. Eski püskü bir şeyler var. Evet. Her yeri örümcek ağ kaplamış bu arada. Yine bizi 3 kapı karşılıyor ve ensemden soğuk rüzgarları hissediyorum abi. Tabii bu dediğin gibi camlardan kaynaklı olabilir ama ben bu hissiyatı biliyorum. Yani bir şey var kanka. Bir kapı da burada var bak. Toplam 4 kapımız var. Buranın tuvalet olduğunu düşünüyorum hani. Genelde öyle Evet. çıkıyor. O zaman odalara girmeden önce niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil.
Döküp kırmak değil, define aramak değil, define bulmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun selamlarıyla gelmiş bulunuyoruz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamımızı da verdik. 4 kapıdan hangisine bakalım? Şu direkt karşıya bakalım Buraya ya mı? bence. Aynen. Dikkat et aynen. Burada kanka, aha nereye açılıyor bu? Uçurma direk. Çıktığımız uçurma açılıyor kanka. Bak Öyle işte mi? sağa doğru bak. Oradan geldik. İşte bir şey yani Karanlık. etrafında Şurada görünüyor bak. Aynen geldiğimiz taraf o şey değil de. Burada sanki bu eve ait değil bunlar bu arada. Evet. Muhtemelen bir akrabasının falan koyduğu şeyler, kapılar. Depo gibi kullanmış Evet. burayı birisi. Çünkü hemen üstümüzde de mobilya parçaları var. Burada da bak bir baza başlığı var eski tarz. Tahtalar. Aynen. Gel diğer odalara bakalım. Ha, metal parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu odada pis bir şey kokuyor. Yani. Aldı mı kokuyor? Her türlü kokuyor. Pis bir şey kokuyor. Evet. Böyle burnumun direğini yaktı yani öyle bir koku. Evet. Burada odunlar koymuşlar bir sürü. Kadına ait bir eşyayla henüz karşılaşmadım. Şu Şu ne? muhtemelen kadının. Kadın öldükten sonra yağmalanmış, akrabaları almış, köylüler almış. Fakirlere dağıtmışlar, kolu komşuya dağıtmışlar. Zaten bu bilgiyi biliyorduk. Bunu da söylemek istedik. Ama evi depo olarak kullanacaklarını tahmin edememiştim. Ben daha boş bir ev bekliyordum. Ben de öyle bekliyordum. Yalan yok. Tuvalete mi buraya mı? Buraya bakalım ya. Her yer örümcek ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ana! Bu ne lan? Giriyorum. Gir. Oo. Bunlar- Bismillahirrahmanirrahim. Yerde bir şeyler var. Ne? Oğlum bu daha önce böyle bir şey görmedik. Oğlum. Dikkat et, hiçbir şeklini bozma. Ne bu? Bir Allah Allah. ne yapmış ki burada bu? Oğlum. Sunak gibi bir yer gibi. Ortasında Evet. çünkü bak şey var, tas gibi bir şey var. Görüyor musun? Şu köşeni çeksene detaylı. Çektim mi ya? Kanka bu senin Oo. dediğin gibi. Abi. Bismillah. Bismillah abi. Mabet yapmış oğlum. Mabet lan bu. Oğlum. Baksana kanka. Kuş yuvası yapmış bak. Aa, evet Bunlardan lan. kuş yuvası yapmış. Bunları dikmiş. Peştemalları bağlamış abi. Ve yıkılan çatının hemen altında, oradan görünüyor mu bilmiyorum ama. Dur oraya gelin. Bismillah. Bak çatının hemen altında, görüyor musun? Aynen. Bak ne var abi. Oo, ayna da varmış lan. Ayna mı o? Ayna. Ayna ve mum. Kanka, geriden çeksene şunu. Şu Kanka bu- çektim her detaylı açıdan. çeksene, Her açıdan. Geniş açıdan. Her açıdan çektim. Merak etme. Ben hayatımda ne oldu? Çok dikkat et bastın yerlere. Arkadaşlar, Nova Prospect tarihinde bu bizim karşılaştığımız ikinci veya üçüncü mabet bu arada veya sumak. Mabet, şimdi ne olduğunu söyleyeyim ben size. Genelde ritüel yapmak için, dua etmek için, Yaradan'dan istekte bulunmak için veya cinlerden, diğer boyuttaki varlıklardan, iblisler, şeytanlar sizin inancınıza göre her ne varsa onlardan istek bulunmak için
bir şeyler istemek için Allahu Teala Celle Celaluhu'dan de bazıları böyle şeyler yapıyor. Abi bir şey kurban ederler, bir şey yakarlar, saklarlar, gömerler. Etrafına da böyle peştemallar bağlarlar. Şekli genelde bak bu üçgen. Kanka şekli Evet. genelde dörtgen olur, beşgen olur. Altı köşeli olur, yuvarlak olur, kare olur. Bu üçgen yapmışlar. Anladım. Aynen tam olarak üçgen. Üçgen evet. Kuş yuvası tarzında yapmışlar. Onun yanı sıra peştemalları bağlamışlar. Tam ortada da bir tas var. Bir de ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey var şu alttaki. Tasın altında da bir şey var evet. Güveç şişe benziyor biraz. Yani Tasın o içinde pis malzemeden var. yapılan bir şey evet. Tasın içinde bir pislik var. Var. Hikaye Hikayeden önce aklıma bir şey geldi lan. Tamam. Mabet'i bulduk. evet. Sumağı bulduk. Peki hikayede geçen noktayı hatırlıyor musun abi? Hangi noktadan bahsediyorsun? Kadının 3 Ramazan boyunca, Ramazan'ın her günü son gününe kadar ama 3 yıl boyunca yapılan her Ramazan'da kasenin içine süt koyup her Ramazan gününde 3 yıl boyunca 3 yılın 3 Ramazan'ında yani her gün kasenin içine süt koymuyor muydu? Evet de Al işte kaseler mabet yapmış abi. bak bunu denemeyi düşündük senin ama hani net karar almamıştık. Yani yapacak mıyız bunu? Yanımıza malzemeleri getirdik. Evet. Beni de o şaşırttı Ama arkadaşlar. ama bak şöyle de bir şey var bak. Bu kadının şimdi beslediği cinler diyeyim. Uzun süreden beri beslenmedi. Biz şimdi bir buraya süt koyarsak başımıza bir bela almaz mıyız? Güzel bir yoruma da bulundun. Bence hikayeyi bir anlatalım. Bir hikayeyi anlat Sonra insanlar da evet bilsinler. Detayları zaten hikayede öğreneceksiniz. Sonrasında bununla ilgili yorumumu yapacağım. Çünkü bize mabet olduğu falan söylememişti. Bu sonradan bile yapılmış olabilir. Kim bilir belki birileri şu an yeniden bu kadının hikayesindeki gibi cinleri besliyor. Hikayeyi anlatalım o zaman. Bilmiyorum. Çeyrek asır önce yüksek ve ıssız bir tepede bulunan bir köyde iyi niyetli bir kadın varmış. Kadının tek istediği bir çocuk sahibi olmakmış. Fakat ne yaparsa yapsın çocuğu olmuyormuş. Ebelere, doktorlara gitmiş, çare bulamamış. Hacılara, hocalara ve üfürükçülere gitmiş. Hepsinden aynı şeyi duymuş. Duyduğu tavsiyeden sonra 3 Ramazan boyunca Ramazan'ın her günü ritüel yapmak için bir kaseye süt doldurmuş. Ve yine 3. Ramazan'ın son günü bir çocuk sahibi olmuş. Bölgenin yerlileri kadının çocuğunun olmasına çok sevinmiş. Fakat nasıl olduğunu bir türlü anlayamamışlar. Zaten de çocuğun yüzünü gören eden olmamış. Kimselere göstermezmiş. Görmek isteyenler de göremezmiş. Evin etrafına kara dumanlar çökmüş. Ekinler kurur, sular çoraklaşırmış. Yıllar sonra kadın ölmüş. Vasiyeti gereği malını ve mülkünü fakirlere, belki de kendinden daha varlıksız insanlara bağışlamış. Fakat doğan çocuğunu o günden sonra ne gören ne eden olmuş. Ev ormanın içerisine kaderine öylece terk edilmiş. Bölgeye gidenler de küçük bir oğlanın gezdiğini görürmüş. Bu oğlan çıplak bir şekilde bir boğa gibi
böğüre böğüre etrafta dolanır, öylece yok olurmuş. Ve günümüzde ise çocuğun böğürmeleri zaman zaman duyuluyormuş. Bölgeye gidenler onlarca erkek çocuğu tarafından kovalanıyormuş. Ve olay bu şekilde gerçekleşmiş. O günden sonra bu kadına öksüz anne, süt anne gibi veya bu eve öksüz ev, tepedeki tek ev, tepedeki tek konak gibi böyle lakaplar takmışlar. İlginçtir ki bizim fikrimizce, daha deminki kaynattığım için oradan evde kestik. Bu olaydan etkilenen veya bu olayı bilen çevredeki şehirlerden, kasabalardan veya köylerden, belki de bu köyden çocuğu olmayan bir kadın bence yeniden hazır bu evde de olmuşken, bu evin bir gizemi varken, sahiplenilmişken gelip burada mabet mi yapmış denir abi. Bu ne ya? Mabet bu zaten de. Evet ama şimdi Buraya gelip belki başka bir kadın şimdi ya da yaptı daha önceden, bunun evde burada kaldı. şunu söyleyeceğim şimdi. Bu olayın yani hiç biliyorlar. Sonunda işte çocuğa ne oldu, kadına ne oldu bunu biliyorlar. Bunu bilen birisi tekrar yani çocuk beklemez yani böyle. Çünkü çocuk da ortadan kayboluyor biliyorsun. Kadın öldü abi ama çocuk kayboldu. Çocuk belki de yüzünü kimse görmemiş, görünmüyor, etmiyor. Belki bu evde yaşıyor hala çocuk abi. Bilemezsin ki. Anlatabiliyor muyum? Ve kaç dakikadır bir şey de olmadı. Sadece bu şeyle karşılaştık. Neyse, biz de şimdi sence yapalım mı? Allah! Allah, Allahu Ekber. Bak bir şey olmadı dedim. Bismillah, bismillah. Neyse. Ayfan, Şurada da bir kapak var ışığın olduğu yerde. Görüyor musun? evet. Bakarız oraya da. Bir şey diyeceğim. Sence yapalım mı yapmayalım mı abi? Bizim bahsettiğimiz şey arkadaşlar, canımıza süt getirdik, tas getirdik ama böyle mabetle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bizim burada amacımız videonun başında söylediğimiz gibi tasın içine süt koyacaktık. Ne olup ne bitiyor onu gözlemleyecektik abi. Ama Ya bu olayı değişti mi abi? mabet Evet. bu işi biraz daha ileriye taşıdı. Ama gelmişken yapalım bence birader. Ya deneyelim. Denemeye değer çünkü ufak bir şey değil bu. Çantanla. Oğlum çanta nasıl açılıyor lan? Tamam. Böyle 2 tane tas getirdik. Süt getirdik. Şimdi yapalım abi o zaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. O prospekt tarihinde ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Hazır mum da varmış burada. Normalde mum yakmayacaktım bu videoda ama burada birisi yakmış. Ya da bir şey yakmış. Hem de aynanın üstüne. Taslar bu şekilde. Allah! Oo! Taslar bu şekilde eğilmiş. Burada altında bir eski bir ne deniyor buna ya? Her neyse. Biz bu köşeye çekelim. Zaten buraya ne olmuş böyle birader? Biz buraya kendimize yer açalım. Bakın boş. Acaba şu tasın içine mi koysaydık? Sence? Kendi tası yani. Daha verimli olur diyorsun değil mi? Daha verimli olur bence de aynen. Öyle. Eğilmiş lan bu. Ne olmuş buna bile? Her neyse. O zaman tekrar gösteriyorum. Boş. Gel bak. Hepsini doldurmayacağım. Ne olur ne olmaz. Belki
yarısına kadar koy işte. Yeterli. Bakın arkadaşlar. Sütümüzü koyduk. Görüyorsunuz, görünüyor değil mi? Evet evet. Bunları o zaman ne yapıyorum? Rafa kaldırayım. Alırız. Veya de çantaya mı koysam ya şunları? Koy. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizdeki tek süt de bu. Bu kadar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ya şu görüntüye bak abi ya. Ne yapıyoruz biz ya? Ya biz ne yapıyoruz ya? Çok tehlikeli bir şey yani. Biz ne yapıyoruz abi? Ya ne yapıyoruz biz? Şakaya gelecek bir şey hiç değil bu. Yok abi, bunlar şakaya, espriye, film, ıvır zıvır. Yani videoda bile bizim bunu yapmamamız lazım. Hani belki biz ileride doğacak çocuğumuza şu an zarar veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yaptığımız şeye bak abi ya. Bir mabetin ortasında üçgen. Sütü koyduk abi. Süte bir şey oluyor mu, olmuyor mu? Kaynıyor mu? Akıyor mu? Kayıp mı oluyor? Dökülüyor mu? Yoğurt mu oluyor abi? Hani anlatabiliyor muyum? Peynir mi Ne oluyor? olduğunu görmek Bir istiyoruz. değişiklik arıyoruz, evet. Bu ateşle buna doğru yaklaştıralım o zaman biraz. Şuraya bak ya. Ateş yakmayalım, yakalım mı? Gerek var mı? Şurada aslında ateş yakma yeri var Ama ama. o kadar soğuk ki. Bilmiyorum. Bu mabeteye de zarar vermek istemiyorum. Ya bir ateş yakarız şimdi, bir kıvılcım sıçrar buraya. Hepsi kuru. Yanabiliriz. Evet. Hani haberimiz bile olmaz evin tutuştuğunu, anlıyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Ne oldu? Şu kapı çarptı galiba. O ne? Şuranın kapağı mı lan acaba? Aa! Kapı mıydı? Ne oluyor oğlum? Duydun mu sesi? Bak kapı kaçır biraz etti gözümün önünde ama kolay kolay açacak bir kapı değil. Oğlum ne oluyor lan? Bismillah. Bakıyorum oraya. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Niyetimiz asik vermek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun selamlarıyla gelmiş bulunuyoruz. Selamünaleyküm. Bu öksüz eve doğmuş çocukları görmeye geldik. Lan! Oğlum çatıdan bir şey geçiyor. Hızlı hızlı gördün mü? Oğlum o neydi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oğlum o neydi lan? Bismillah, bismillah. Kur'an evliya bak, yemin ediyorum ki Dikkat et, bastığın yere dikkat et. burada bir şey var mı? Yok, bir şey belli değil. Bismillahirrahmanirrahim. Öksüz evde olanlara bak. Neler yaşanmış abi, bu topraklar neler görmüş ya. Bu ev neler yaşamış abi. Kadına da acı yazık, çocuğu olmuyor. Lan! Ne oldu lan? Ampule bak! Aa! Lan! Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Bir şey değil mi? Kadına da, şimdi hikayeyi düşünüyorum da, kadına da yazık yani, çocuğu olmuyor, parası yok, tüp bebek yapacak. Ne yapmış? Kötü yola başvurmuş. Sonra kelimenin tam anlamıyla ebesininkini görmüş. İyi bir kadınmış ama ölmeden önce bütün eşyalarını fakire fukaraya dağıtmış, zenginmiş.
dönemine göre bayağı zenginmiş. Etrafta hiçbir şey yok abi. Hani inceleyebileceğimiz bir mandıra, bir ahır. Ahır neyse de öyle ahır demiyorum. Ya. Ayrı mandıra, ayrı bir yapı gibi bir şey arıyorum. Kendi halinde bir ev yani, kutu gibi bir evmiş. Burada olmuş ama her şey. Şurada bir boru hattı var lan. Bu ne? Aa, çeşme buldum. Akıyor mu? Yok. Kanka yok ya, çorak topraklar. Ev lanetli. Aa! Lan! Ne oluyor lan? Estağfurullah. Ya bir bak, şeye baksak mı, bir süte? Hiçbir şey yok. Temiz. Sapasağlam duruyor. Aynen. Oğlum! Gözüne mi geldi? Gördün mü? Ne kırıldı? Ampul. Bak, ampul sallanıyordu az önce. Ayıktın mı? Oğlum. Cinli varlıklar bizi alay ediyor veya o kadın çocuğu... Nesin sen? Ne tür bir varlıksın be? Ne tür varlıksın? Bir şeyden bahsediyordum daha demin. Nereden bahsediyordum? Ananı sikeyim! Lan! Koş lan koş! Şuraya ananı sikeyim! Oğlum! Nereden düştü oğlum o? Ya oğlum şuraya çeksene, çatı yıkılıyor sanki lan. Şu düştü oğlum, gözümün önüne düştü, Kur'an çarpsın. Oğlum evime üstü. Hı? Bak 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 bak. Oğlum. Ev üstümüze yıkılıyor. Yıkılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Dur abi dur, şuradaki olup biteni dikkatli izlemek istiyorum. Şu kocaman kaç düştü lan? Ve evde hiçbir sarsıntı yok. Ana! Oh! Gördün mü? Oğlum. Oğlum, bak, ev bak, yıkılıyor. Bak, bak, bak. Ev falan yıkılmıyor abi, orada bir şeyler oluyor. Hayvan. Hı? Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü kameranın gözleri? Gördüm. Aa! Kaç kaç. Oğlum Lan çık. çık lan. Oğlum çık. Oğlum. Oğlum bak şu su. Lan. Uğultu ne abi? Uğultu ne lan? Lan. Uğultu sesi. Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum uğultu ne? Oğlum. Yaşlı Lan. bir adam gibi. Bir... Ne geldi ne geldi Ha. ne geldi. Ne geldi. Oğlum bak. Kesildi. Ses kesildi. Sütte hiçbir değişiklik yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence kalan sütü de koy, en azından hani fullenmiş Hayır, olur, hayır, seviyesini anlarız. Ben biliyorum, bana güven. Rahat ol. Ananı. Lan ne oluyor birader ya? Şuradan düşmüş oğlum. Bak ne bozan geliyor. Oğlum Allah! ev başımıza yıkılacak. Ya! Ananı sikim, o ses ne? Lan Bak, iyi yine- geldi. Kutu geliyor. Ya bir şey oğlum. Bu ne lan? Ne o?
Ne o? Bir sebzeymiş sadece. Kabak. Abi evden Kur'an evler çarpsın o bak. O bak yine geliyor, yine geliyor. Uğultu sesi. Kadın, erkek mi ne bu? Oğlum anlam veremiyorum ki. Sadece dinlesene. Oğlum ya. Bak çalıya bak çal. Bir şey geçiyor. Oğlum o ne? Oğlum bir şey geçti lan. Simsiyah kedi gibi olabilir bilmiyorum. Şşş, dur bir dakika. Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Yükseliyor. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Oğlum. Oğlum gitsek mi buradan ya? Girmeyelim lan bir daha. Kesildi. Koş. Oğlum sikim. Şuradan bir şeyler oluyor lan. Süt azalmış mı lan? Kanka süt azalmış mı? Bana azalmış galiba lan. Oğlum bu yüzden dedim işte kalanına koyalım en azından. Ne olursa olsun yemekte durursun. Ufu geliyor. Şu odadan geliyor. Anlamadım ki Ne geldi azalmış bak? mı? Oğlum dışarıdan mı geliyor desem yok yani evden geliyor. Evden duyduk. Çok tiz ve derinden geliyor gibi. İnşallah kamera yansımıştır. O odadan da değil abi. Geç. Bu neye sallanıyor lan? Ana! Lan! Oğlum! Lan su! Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum süt yok ya. Lan! Allah! Oğlum! Lan! Diyecek bir şey bulamıyorum oğlum. Lan hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bu nasıl söndü lan? Lan! Lan! Oğlum süt nereye kayboldu? Abi! Sütle besleniyor bu! Lan! Oğlum. Oğlum koymasana da. Dur! Ananı sikim her yer yansıdı, aynaya da döküldü. Başımıza bela almasak bari. Doğmamış çocuklarımızın başı bile belaya girecek. Oğlum! Nasıl oldu ya? Nasıl oldu? Anlam veremedim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu yine mi sütle besliyoruz lan biz onu yoksa? Lan ev sallanıyor. Oğlum evin her yeri sallanıyor bak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Orada ne varmış? Buraya hiç bakmaya akıl edemedik. Ne var orada? Tuvalet. Tamamen yok olmuş, harap olmuş. Burada durmak bile güvenli değil ya. Her an şarj edecekmişim bizi öyle. Lan kapıya bak. Bismillah. Bismillah çık. Lan! Oğlum çıksana. Oğlum açamadım. Oğlum bu kapı. Oğlum bu kapı nasıl çarptı öyle? Camdan açık ama abi bu... Aa! Gram rüzgar yok amına koyayım. Hiçbir şey bulamıyorum. Kilitlendim. Gözümün önünde oldu her şey. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Oğlum! Ananı sikeyim! Lan! Kardeşim ben sana dedim süt koymayalım etmeyelim dedim baksana verdiğin sütün neler oluyor. Bir de yine ekstra yine süt koydun. Onu mu besliyoruz acaba biz ya? Besliyoruz tabii ki.
Süt kayboluyor, tekrar süt koyuyoruz oğlum, mantıklı mı bu? Kendine gel. Ya gir. Ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Bir kelebek ne yapacağız? Allah benim belamı vermesin ya. Nereden yaptım ya? Bir eksikliği var mı birader? Aynı duruyor da. Onumuz Ananı sikeyim. Kur'an evliya çarpsın bir şey söndürdü onu. Gördün mü kameranın göz önünde? Nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor gördünüz ya? Oğlum sana bir şey söyleyeceğim bak, bunu normalde hani olur ya böyle parmakla böyle söndürürsün, tıs diye ses çıkar. Bak yemin ediyorum duydum o sesi, kamerada yansımıştır yani, orayı çekiyordu. Oğlum çık şuradan ya, yemin ederim çık ya. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Huh! Tozlara bak. Kardeşim ya. Harfan. Oğlum. Oğlum yemin ederim ayağıma basmakta zorlanıyorum ya. Olaylara bak. Bir dakika. Düşün abi düşün. Bu ne lan? Hoş. Şuraya bak ya, olanlara bak ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oğlum bu mum nasıl söndü ya? Oğlum neredesin, gelsene. Kanka. Bir dakika ya bir şey düşünüyorum ya. Et babam et dua et babam dua et. Allah'ım ya kan. Dua et dua et. Aa! Oğlum! Sütte Kanka. bir azalma var mı? Bismillah. Niye yanmıyor oğlum o? Yanıyordu ki kanka kendi gözümün önüne söndü. Ah! Ya. Süt damlıyor! Lan! Lan kalksana! Lan! Lan kalk! Kaç! Oo süt damlıyor evden! Kaç! Oğlum! Kaç oğlum, üstüne başına hep süt, üstüne bak. Üstüne bak kardeşim, saçın başın her yeri süt. Ananı avradını sikeyim. Ananı avradını. Allah'ım sen ben Kaç oğlum kaç. Ben sana dedim oğlum ben.